Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine harika bir çanta yapacağız. Çok ünlü bir markanın 2025 model defilesindeki fotoğrafıyla, yani o kadar söylüyorum. Daha sitesine düşmeden defilesindeki fotoğrafıyla hazırlamaya başladığım bir çanta. Çok istek geldi bununla ilgili özelden sizlerden. Ben de sizler için elimden geldiğince hazırlamaya çalıştım. Öncelikle çantamızda 300 gram Milano rafya kullandım. Çantamın tek tek detaylı ölçülerini vereceğim biraz sonra. Bir çift 35 santimlik deri dikmeli kul kullandım. Bir tane yine derili çıt çıt kullandım. Şöyle şu tarafında göstereyim. Bakın bir tane yine deri fermuarlı cep kullandım. Şu şekilde bir çift kelebek de kullandım. Ve bu kelebek değerlerime de ayarlanabilir çapraz çanta sapımı yerleştirdim. Şimdi bir kere şunu unutmayalım. Çantalarda biliyorsunuz aksesuarlar her zaman opsiyondur. Evet, bakın gerçekten kalitesiyle, duruşuyla harika bir görüntüsü var. Bütçesi olanlar elbette ki tercih ederse aynı şekilde bu güzel çantayı elde edebilirler. Ama bütçeleri yetmiyorsa da bunların tamamını siz kendiniz yine örerek yapabilirsiniz. O konuda içiniz rahat olsun. Şimdi bakın, çantanın bir tarafının ağzına deri kısmını koymadım. İki türlü de görün istedim. Hangisini nasıl tercih etmek isterseniz. Biliyorsunuz orijinalinde bu şekilde ağızda deri var. Ben de o deriyi aynı şekilde sizlere göstermek için taktım. Ama ben açıkçası şu kısmı da çok sevdim. Yani bu haliyle de çok sevdim. Bunu da görün istedim. Çünkü çantamızın, bakın, her zaman bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle yan kanatları açık olarak kullandığınızda da inanılmaz güzel bir çanta oluyor. Bakın, çok güzel bir kol çantasına dönüşüyor. O yüzden ben bu şekilde bu tarafını da görmenizi istedim. Siz dilerseniz iki tarafına da takmayabilirsiniz. Ama dilerseniz bu şekilde benim gibi bir tarafına takıp bir tarafına takmayabilirsiniz. Bakın, takılmış tarafı da görüntüsü bu şekilde olmuş oluyor ağzı açıkken. Bunların hepsi opsiyonel. Dediğim gibi istediğinizi siz tercih edebilirsiniz. 70 santimlik deri dikmeli sapın, bakın, ağız kısmına göre ayarladım, kestim ve yine dikişin üzerinden diktim. Gerçekten gözünüz korkmasın. Her işlem oldukça kolay. Videonun içinde tüm detaylarını veriyorum. Şimdi gelelim ölçümüze. Milano rafyamda No 37 kullandım. Renk olarak böyle kızıl kahve tonu diyebilirim bu renk için. Şöyle ön parçamız, bakın şöyle gösterecek olursam. Evet. Şöyle 35 santim diyebiliriz ön parçamız için. 35 santimlik bir ön parçamız var. Bu arada çantanın tamamını sığdırmak için geniş açı kamerasını aldım. O yüzden görüntü biraz farklı olabilir. Şöyle yükseklik olarak da yaklaşık 31 santim yüksekliğinde. Hemen tabanı söylemek istiyorum. Tabanımız, bakın, 32,5 santim. Yine bu tarafta ise şöyle kenarlarını, kenar sık iğnelerini, birleştirmelerini saymazsam ortalama 15 santim diyebiliriz. Tabii yan parçalarımız var, görüyorsunuz. Ön parçada 11 örnek koydum. Yan parçalarda 5 örnek koydum. Ben Milano rafya ile ördüğüm için bu kadar ister istemez örneklerim orijinaldekine göre sayıca daha fazla oldu. Ama siz dilerseniz başka rafyalar kullanacaksanız ya da başka ipler kullanacaksanız o zaman verdiğim zaten sayı mantığını veriyorum. Nasıl kuracağınızı da veriyorum. O yüzden siz ölçüleri baz alın. Sayılar size fazla gelebilir. Evet, yaklaşık 15,5 santimde şöyle elimiz var. Dediğim gibi videonun içinde parçaların ölçülerini bulabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Birleştirdikten sonraki ölçüsü bu diyebiliriz. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bu güzel çantayı benimle örerseniz çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz aboneliklerimiz tamamen ücretsiz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla, desteklerinizi her daim bekliyorum. Merak da ediyorum, sizin tarafınız hangisi oldu?
Siz hangi tarafı daha çok beğendiniz? Yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben de merak ediyorum, acaba ne tarafını, hangi tarafını sizler daha çok seveceksiniz ve hangi şekilde daha çok öreceksiniz, merakla bekliyor olacağım. Tekrar söylüyorum, çantanın sadece bir fotoğrafından çıkarttım. Bütün yapım aşamaları bana aittir. Lütfen çantamın videosunu çekmeyiniz rica ediyorum. Videolu anlatımını, benim tarifimle videolu anlatımını yapmayınız diyorum. Ve bu hatırlatmadan sonra haydi hazırsanız hemen birlikte örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. İpimi aldım. Şimdi 3.25 milimlik tığ kullanacağım bu çantamda. Şöyle göstereyim. Ben yan parçanın bir tanesini yaptım. Şimdi birlikte ön parçasını yapacağız. Ve diğer yan parçasını da kendim tamamlayacağım. Zaten burada örneğin yapılışını anlattığımda parçaları siz hazır edebileceksiniz. Çünkü sayımız belli. Her örnek için kaç zincir çekmemiz gerektiği belli. Bu yan parça, bununla ilgili bilgiyi birazdan vereceğim. Biz dilerseniz öncelikle ön ve arka parçamız zaten aynı, onu hazırlayalım. Rengi görüyorsunuz, böyle bir kızıl kahve, gerçekten çok güzel bir rengi var ipimin. İpim Milano Raffia. Ben bu ipi tercih ettim, ancak siz bu çantayı dilediğiniz iple örebilirsiniz. Ben hemen örneğin kurulumuyla başlıyorum. Şimdi bu çantayı yapabilmemiz için şu başlangıçtaki alttaki zincirimizin 8'in katı artı 1 olması gerekiyor. Yan tarafta 5 tane örnek kullandım. Ancak ön kısmında toplamda 11 tane örnek kullanacağım. 11 tane örnek kullanacağım için şimdi 11 çarpı 8 88, bir tane de fazladan 89. Yani tabanımız 89 olacak şekilde öncelikle bir başlayalım. İpimi tuttum bu şekilde. Bir zincir çektim, bırakmadım. Bir zincir daha çektim ve bıraktım. Zincirlerimizi sıkı çekiyoruz. Zincirlerimizi gevşek çekmiyoruz burada. Yoksa tabanımız bol olur. Taban kısmımız. Normal sıkı sıkı zincirlerimi çekiyorum. Bakın 7 tane oldu. 8, 9, 10, 11. Ne demiştim? 89 tane çekip geliyorum. Evet, 89 tane zincirimi çektim. Bu 89. zincirden sonra bakın 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Bu yani 89. zincirimle beraber bakın toplamda burada 4 tane zincir olacak. İpimi doluyorum. Şimdi bu 4'ünü ayırdıktan sonra sayıyorum. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dilerseniz burada karıştırmamak, hani daha rahat anlamanız açısından bu 89. zincire bir işaretleyici takayım ben. Bakın bu benim ilk başlangıç. Şöyle trabzanımın tabanı burası. 1, 2, 3 tane atladım. Dördüncüye geliyorum. Uzattım. Bir daha doladım. Tekrar girdim. Uzattım. Tığımda 2 tane kaldı. İkisini bir topladım. Araya bir zincir çektim. Aynı yere tekrar girdim. Uzattım. İpimi tekrar doladım. Aynı yere tekrar girdim. Uzattım. Bakın bunları topladım. En son 2 taneyi topladım. Bir tane zincir çektim. Aynı yere tekrar. Bu işlemi 4 kez tekrarlıyoruz. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar. Bakın bu şekilde 4 tane şöyle bir fıstık oluşturmuş oldum. Burada siz eğer daha dolu dolu fıstıklar istiyorsanız, o zaman ben 2 kere batıyorum. Siz 3 kere de batabilirsiniz. İpimi bakın doladım şimdi. Burada dikkat edin. Şuradaki zincirimiz genişlediği için yanındaki zinciri yok etmeyin sakın. Bakın sayıyorum şimdi. 1, 2, 3 tane zincir atladım. Dördüncüye geldim ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum.
Bu şekilde ilk örneğimizi tamamlamış olduk. Tekrar ipimi doluyorum. Şimdi 1, 2, 3 boşluk bırakıyorum. Dördüncüye geliyorum ve yine başlıyorum fıstıklarımı yapmaya. Bir daha doladım. Uzattım. Topladım. Tığımda 2 tane var. İkisini bir çektim. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan. Uzattım. Bir daha doladım. Uzattım. 2 tane var. İkisini bir topladım. Araya bir zincir. Unutmayın, fıstıkların arasında birer tane zincirimiz var. Uzattım. Bir daha girdim. Ve topladım. 3 oldu. Bir zincir çektim. Girdim. Bir daha girdim. Topladım. Evet, dördüncü fıstığımızı da yaptık. İpimi doluyorum. Şimdi yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 taneyi atladım. Geldim buradaki dördüncüye. Hemen ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde. Trabzanları yaptığımız fıstıklarla arasında zincir yok. Bakın doğrudan trabzanı yaptıktan sonra ipimi doluyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp dördüncüye giriyorum ve buraya hemen ikili fıstığımı yapıyorum. Bir zincir çektim araya. Aynı yere tekrar girdim. Doladım. Bir daha girdim. Bakın tığım. Bir tane zincir. Fıstık. Bir zincir. Fıstık. Şimdi zincir çekmiyorum artık. 1, 2, 3 tane atlıyorum. Dördüncüsüne gelip buraya bir ikili trabzanımı yapıyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar gideceğiz. Sıra sonundan sonra üst sıraya birlikte geçeceğiz. Evet, şimdi geldim sıranın sonuna. Bakın sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane örneğim oldu. Tam tamına geldi, görüyorsunuz. Şimdi şu ipimizi bir önce yukarıya çekelim. Onun da bir üstünden örelim. Böylelikle şu başlangıç ipimizi de bir gizlemiş olalım. Şu şekilde. Şimdi bunu yukarı taşıyacağım. Evet. İpimizi yukarı çıkarttık. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Görmüş olduğunuz ilk buradaki trabzanın tepesinden itibaren şimdi sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. Birinciyi yaptım. Sırasıyla fıstık var bakın önümde. Fıstığın tepesine bir tane boşluk zinciri var. Zincir boşluğuna bir tane. Yine fıstık var. Fıstığın tepesine bakın şöyle gireceğiz. Görüyorsunuz. Bir tane. Yine zincir boşluğuna geldim. Bir tane. Yine fıstık tepesine geldim. Bir tane. Yine zincir boşluğuna geldim. Bir tane. Ve yine fıstık tepesine geldim. Bir tane. Geliyorum şimdi burada ortadaki yaptığım trabzanın tepesine. Buraya da yaptım. Şimdi önümde ne var? Fıstık var. Hemen fıstığın tepesine. Yani altta kaç ilmek varsa aynı sayıda sık iğne yaparak üstüne devam ediyoruz burada. Bakın zincir boşluklarına da batıyorum. Tepelere de batıyorum. Böylelikle sayım hiç değişmemiş oluyor. Bir tepeye, bir araya. Bir tepeye, bir araya. Bir tepeye, bir araya ve yine bir tepeye deyip bu kısmı bitirdik. Şimdi gene geldik trabzanın tepesine.
Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamı sık iğne olacak şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldim sıranın sonuna. En son fıstığın üzerine de battım. Şimdi artık zincire geldik burada. Buradaki görmüş olduğunuz zincirin tepesine giriyorum şimdi. Şöyle iki kanadı birden almaya çalışıyorum. Bakın bu şekilde girdim. Ve buraya da bir sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrardan burada şunu belirteceğim. Eğer ki zincirleriniz sıkıysa 4 tane çekin. Ama eğer zincirleriniz gevşekse o zaman 3 tane çekin. Şimdi benim elim sıkı olduğu için ben 4 tane çekiyorum. Döndüm buraya. Geldim. Bu bunun üstü olmuş oldu. Sayıyorum. 1, 2, 3 tane atladım, 4. Bakın zaten o kadar belli ki tam tepeye denk geliyor. Yani şuradaki 4 tane ya bu fıstıklarımız. Ortadaki 2 fıstığın arasına denk geliyor. Uzattım. Tekrar doladım. Tekrar girdim. Ve ilk fıstığımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum. 1, 2. Örnek gerçekten çok zevkli ve çok kolay. Bir sıra sık iğne, bir sıra fıstık sırası. Hep aynı devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Evet, 3. fıstığımızı da yaptık. Araya zincirimi çektim. 4. fıstığımdayım. Yaptım 4. fıstığımı da. Şimdi ipimi doladım. Bakın zincir çekmiyorum burada. Geliyorum burada alttaki trabzanın hizasındaki sık iğnenin tepesine. Zaten saydığınızda buradan yine 1, 2, 3 tane atlayıp 4.'ye batmış oluyorsunuz. Bakın aynı şey değişmiyor. Şimdi 1, 2, 3 atladım. 4.'ye battım. Uzattım. Bir daha girdim. Uzattım. Topladım. İkisini topladım. 1. fıstık. Bir zincir. Aynı yere girdim. 2. Üçlüye gidiyordum aslında. 1. Doladım. Tekrar girdim. 3. fıstığımı yaptım. Tekrar zincir. Tekrar girdim aynı yere. Ve 4. fıstığımı yaptım. İpimi doladım. Alttaki trabzanın tepesine. Yani 1, 2, 3 atlıyorum. 4.'nün tepesine. Yine ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın hep aynı. Şuradan göstereyim. Görüyorsunuz. Böyle bir görüntüsü var. Çok güzel görünüyor. Şimdi dediğim gibi ben bu sırayı tamamlayacağım. Yine bir alt sırada gösterdiğim gibi sık iğne. Tekrar bu, tekrar sık iğne. Tekrar bu, tekrar sık iğne. Ne yapıyorum? Bu istediğim yüksekliğe gelene kadar. Oradan sonra birlikte devam edelim. Evet, şimdi artık örnekli olan parçalarımızı hazırladık. Bakın yüz olarak burayı kullanacağız. Ne taraf burası? Bakın sık iğnelerimizin yüzü olan kısım. Görüyorsunuz. Burası. Yani fıstıklarımızın tersini, bakın yüzü burasıydı, fıstıklarımızın tersini, sık iğnelerimizin yüzünün olduğu kısmı önü olarak kullanacağız. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi görüyorsunuz bundan 2 tane parça hazırladık. Hemen en boy ölçüsünü de söylemek istiyorum size. Hem sıra olarak vereceğim hem en boy olarak vereceğim. Şöyle toplamda 31, bakın 31 santimlik bir boyumuz var. Enimize gelecek olursak da evet 33 santimlikte bir enimiz var. Bu büyük parçalar için. Sıra olarak da örnek olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra örnek koydum. 18 sıra. İlk başta 17 olarak düşünmüştüm ama sonra 18 daha ideal oldu yükseklik açısından. Aynı şekilde 18 örnek sırası olacak şekilde bakın bunu hazırladım. Neydi? 8'in katı artı 1 şeklindeydi sayımız. 15 santim olacak şekilde de
yan parçalarımızı hazırladık. Şimdi burada bir püf noktamız var. Bakın, bütün örneklerimizin alt kısmı düz, üst kısımları dalgalı. Dalgalı kısımları nereye bakacak? Yukarıya bakacak. Dalgalı kısımlar yukarıda, düz kısımlar aşağıda olacak ve tabanla birleştireceğiz bu kısımlarını. Şimdi hemen dilerseniz tabanını da hazırlayalım ve diğer detaylarıyla, aksesuar detaylarıyla çantamıza devam edelim. Şimdi hemen bunu nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum sizlere. Ben şöyle küçük bir örnek tutacağım. Şimdi örnek olarak ben daha küçükten göstereceğim size. Şöyle küçük 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 artı 1 olsun. 9 ile başlayayım. Şimdi bu taban için ne yapıyorum? 2 tane de yükseklik için çekiyorum başlangıçta. Ve geliyorum burada 1, 2. 2 taneyi atlayıp üçüncüye batıyorum. Tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü bir topladım. Tığımı doladım. Geldim yanındaki ilmeğe. Üçünü bir topladım. Geldim yanındakine. Üçünü bir topladım. Bakın bu kadar kolay. Çakma trabzan, çakma sık iğne, tekli trabzan, bir sürü ismi var. Siz hangisini kullanıyorsanız. Çok fazla uzatmıyorum. Dediğim gibi daha çünkü taban yaptığım için daha güzel dursun istediğim için uzatmadan hepsini bir topluyorum. Evet. Şimdi yine 1, 2 tane çekiyorum ve dönüyorum. Geliyorum bakın ilk çakma trabzanın tepesine geliyorum. Topladım üçünü bir. Geldim yanındakine. Topladım üçünü bir. Geldim yanındakine. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Siz genişliği dediğim gibi sizin sayınız kaçsa önce onu çekip sonra artı 2 zincirle başlıyorsunuz. Sonuncuya da geldim ve bitirdim. Şimdi 1, 2 tane çektim. İpim kopukmuş. Evet, geldim. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Görüyorsunuz. Git gel, git gel, git gel. Ne zamana kadar? Bakın bu tabanımızı elde edene kadar. Yani şimdi zaten birleştireceğiz, göreceksiniz. Gördüğünüz gibi şu uzun kenarımız tabanımızın uzun kenarına birleşecek. Şu kısa kenarımız da tabanımızın bakın bu şekilde kısa kenarına birleşecek. Şimdi öncelikle tabanı birleştireceğiz. Tabanı sık iğne ile birleştireceğiz. Daha sonrasında ise şöyle bu örneklerin yan parçalarını birleştireceğiz. Dilerseniz hemen burada başlayalım birleştirmeye. Evet, şimdi neyle 70 artı 2 ile tabanımıza başlamıştık. Örmüştük ve bitirmiştik. 70 artı 2 unutmuyoruz. Ama burada neydi? 89'du. Çünkü şimdi örneği koyduğumuzda buradaki gibi 89 ile yaptığınız takdirde bakın şöyle ben size örneğini göstereyim. Bakın ilk başta bu kadar zincirle başladım 89. Ama ne oldu? Bakın bu kadar örseydim tabana bakar mısınız? Ne kadar fazla olacaktı. Ama önemli olan bizim için genişlik olduğundan ne yaptım? Ben bunu 70 gözle sınırladım. 70 göz olduğu için şimdi nasıl batacağım hemen size onları göstereceğim. Çünkü burada 11 tane var. 11 tane hepsini altılı yapmış olsam 66-67 yapar. 3 tane fazlalığımız var. Bu 3 tane fazlalığı da nerede yapacağım, ne şekilde yapacağım onu göstereceğim size. Birleştirmeye nereden başlıyoruz? Birleştirmeye
Şu şekilde bu parçayı önüme alıyorum. Bakın bu parçayı arkaya alıyorum. Bu şekilde başlayacağız. Bu parçayın nasıl durması gerekiyor? Bakın tekrar söylüyorum. En son sıraya bak, dikkat ederseniz sık iğnelerimizin yüzünden olacak. Sık iğnelerimizin yüzü fıstıklarımızın tersi. Bu üste gelecek şekilde bakın şöyle koydum. Şöyle. Bunu da bakın öreceğim şekilde aldım. Şöyle şu şekilde katladım. Bakın ne oldu? Dikkat edin. Örneğimizin yüzü. Şimdi buradan başlayacağım artık yapmaya. İpimi alıyorum. Şimdi buradaki birinci gerçek trabzanın tepesinden giriyorum. Burada da köşe ilmeğinden giriyorum. Bu şekilde burayı birleştirdim. Bu ipi de içinden yürüteceğim. Şimdi geliyorum ikinciyi. Geldim buradaki zincir boşluğuna. Bakın öyle boşluktan giriyoruz. Şu aralar boşluk ya, görüyorsunuz. Buradan boşluktan girdim. Ve bir sık iğne. Geldim buraya. Tekrar boşluktayım. İkinci sık iğne. Geldim. Tekrardan boşluktayım. Üçüncü sık iğne. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi geldim. Neredeyim? Şuradaki ortadayım. Görüyorsunuz. Yani fıstıkların, şuradan daha rahat gösteririm. Bakın şu fıstıkların altındaki yer var ya. Bakın tam olarak burası. Görüyorsunuz. Şimdi geldim. Bir, iki tane boşluğa yaptım. Bakın artık 3 tane yapmıyorum. Sadece burada bir tane üçlü yaptım. Şunu keselim artık. Şimdi sıradaki ilmeğe girdim. Neredeyim? Bakın artık bu sefer trabzandayım. Trabzanın altındaki delikten geçiyorum. Sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane nereye? Zincir boşluğuna. Bir tane fıstığın göbeğine. Görüyorsunuz. Şimdi 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane trabzana. Trabzanın tam altına. Şimdi 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane görüyorsunuz fıstığımızın birleşim noktası. Tam fıstığın göbeğine. Mantık bu şekilde. 1, 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane bakın tam zaten denk geliyor. Trabzanın altına. 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane fıstığın göbeğine. Görüyorsunuz tam fıstığın göbeği. Bir, iki tane zincir boşluğuna, bir tane trabzana. Bir, iki tane zincir boşluğuna. Şimdi fıstık göbeğindeyiz. 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane trabzanın altına. Şimdi bakın çantayı ortaladık artık. Şimdi buradaki zincir boşluğuna 3 tane yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane fazlalığım vardı ya. Bir tanesini burada kullandım. Bir tanesini ortada kullandım. Şimdi bir tanesini de sonda kullanacağım. Bu sayede şimdi fıstık göbeğindeyim. Bir, iki tane boşluğa, bir tane trabzanın altına. Bakın görüyorsunuz. Tam trabzanın altından çıkıyorum. 2 tane zincir boşluğuna.
Bir tane fıstık göbeğinden. 2 tane zincir boşluğuna. Bir tane trabzanın altına. 1 2 tane boşluğa, bir tane bakın fıstıkların göbeğine. İki tane zincir boşluğuna, bir tane bakın trabzanın altına. 2 tane zincir boşluğuna, bakın hiç kesmeden gösterdim. Kafamız karışmasın diye. Bir tane fıstığın göbeğine. Şimdi boşluğa. Şimdi trabzanın altına. Bakın görüyorsunuz, tam trabzanın altındaki ilmekten alıyoruz. Şimdi 1 2 tane boşluğa. Şimdi bu aslında size fikir veriyor. Siz de tabanınızı istediğiniz, zincirinizi fazladan çektiniz benim gibi. Tam istediğiniz yerde bıraktınız değil mi? Baktığınızda orantılı bir şekilde ne yapacaksınız? Bakın ben ne yaptım? 3 tane fazlalığım çıktı. 11 tane örneğim olduğu için. Sonrasında bir tane burada, bir tane ortada, bir tane de sonda yedirme yapmış oluyorum. Evet. Şimdi en son fıstıkların göbeğine yapmışım. Şimdi 1 2 tane kenar boşluğa, bir tane trabzana. 1 2 tane boşluğa, bir tane fıstığa. Bakın görüyorsunuz, tam geldik. Şimdi 1 2 tane boşluğa, 2 fazlalığım varmış, bak yanlış saymışım, buraya gerek kalmadı. Bir tane de tam köşeye. Evet, görüyorsunuz, son derece düzgün bir şekilde eklemiş olduk. Evet, şimdi artık bu tarafa geçiyoruz. Şimdi bu tarafa ekleyeceğiz. Bir tane dar parçadan alıyorum. Yine aynı şekilde bakın, alt kısmına geliyorum. Fıstıklarımın tersi, görüyorsunuz. Sık iğnemin yüzü. Bu şekilde denk gelecek. Geliyorum. Bu ipleri içinden yürüteceğim şimdi. Ağız ağza getiriyorum. Bu arada şu zincirimi şöyle biraz fazlalığını keseyim ve sökeyim şimdi buradan. Bilerek bakın bu tarz tüm detayları bırakıyorum ki hani siz de aynı şekilde olduğunda ne yapabilirsiniz? Bunu görmüş olun. Bakın görüyorsunuz. Hop, bitti. Şimdi önce şu bir başlangıcını bir yapalım. Bakın buradaki en son battığım yere tekrar giriyorum. Aynı şekilde buradaki ilk trabzanın altına girip bu ikisini tekrardan bağlıyorum. Şimdi sonrasında işaretleyicimi alıyorum. Buradaki en baştaki ilmekle buradaki en sondaki ilmeği işaretliyorum. Şöyle ucucu tutuyorum bunu. Şimdi bakın. Şu sonuncuyu batmıştık biliyorsunuz. Artık nereye geçeceğim? Şu trabzanın yan tarafına geçeceğim. Yani çakma trabzanın şöyle gövdesindeki bakın boşluktan giriyorum. Şimdi burada da zincir boşluğundan giriyorum. Tekrardan aynı yerden bir daha giriyorum. Burada da zincir boşluğundan aynen tekrar giriyorum. Şimdi sıradaki trabzan bakın burası. Bunun yanından girdim.
Buradaki nereye girdim? Görüyorsunuz, fıstığın göbeğine girdim. Geldim. Zincir boşluğundan devam ediyorum. Şöyle ağız ağza tuttuğumda bakın aynı zincir boşluğuna tekrar giriyorum. Aynı zincir boşluğu tekrar. Bakın iki tarafta da zaten zincir boşluğuna denk geliyor. Geliyorum yandaki trabzana. Nereye denk geldim? Bakın buradaki trabzana denk geldim. Geçtim yan tarafa. Yine buradaki zincir boşluğu oradaki zincir boşluğuna denk geldi. Ve artık bunu da yapıp şu fazlalık iplerimi bir temizlemek istiyorum. İki tane yaptım. Geldim diğer yandaki trabzana. Nereye denk geldim? Fıstık göbeğine denk geldim. Şimdi dikkat ettiyseniz ne oldu? Bir trabzana 2, bir trabzana 1. Bir trabzana 2, bir trabzana 1. Bir trabzana 2, bir trabzana 1. Şimdi bu trabzana yine 2 tane. Şimdi bu trabzana bir tane. Nereye geldim? Trabzana. Şimdi bu trabzana 2 tane. Zincir boşluğundayım. Bu trabzana geldim. Nereye denk geldim? Bakın görüyorsunuz. Fıstıkların göbeğine. Bir yandaki trabzana geldim. 1, 2 tane zincir boşluğuna. Bir yandaki trabzana geldim. Trabzana. Yani bakın görüyorsunuz. Düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Bir sonraki trabzan. Yine zincir boşluğu. Bir sonraki trabzan. Yine fıstık göbeği. Bir sonraki trabzana geçtim. 2 1 2 1 2 1 diye gidiyoruz, görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki trabzana geçtim. Nereye geldim? Trabzan tepesine. Bir diğerine geçtim. Yine zincir boşluğu. Bakın çok güzel denk gelmiş zaten. Bir diğerine geçtim. Fıstıkların göbeği. Geldim şimdi çiftliğe. Bakın en son fıstığı yapmıştım. Şimdi boşluktayım. 1 2 geldim şimdi sıradakine. Buradaki köşe noktasına gireceğim. Köşeye girmek yerine ne yapıyorum? Yine boşluğa giriyorum. Bir kere şurada. Bakın tam tamına denk gelmiş oldu. Şimdi kaç sıra yaptığınızda tam denk geliyor? Hemen onu da söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eğer siz de benim gibi böyle beşli yapıyorsanız 20 sırada bakın 2, 1, 2, 1, 2, 1 diye tam denk gelmiş oluyor. Şimdi geliyorum. Bakın şurada artık ilk baştaki noktaya görüyorsunuz. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Yine bunun yüzünü buluyorum. Buradaki ilk nokta, bakın görüyorsunuz. İlk trabzan noktasından giriyorum. Çektim ve sık iğnemi yaptım. Şimdi yine aynı şekilde geliyorum yanındakine. Şimdi buradaki ilmeklerimize batmak biraz daha zor. Taban başlangıcı olduğu için. Şimdi burada geliyorum boşluğa. Geliyorum yanındakine. Geliyorum buradaki boşluğa. Karşıda yaptığımız gibi. Geliyorum yanındakine. Geliyorum yine boşluğa. Bakın ilk seferkine ne yaptım? Yine 3 yaptım. Geldim bir yanındakine. Artık nereye geldim? Fıstık göbeğine. Şimdi fıstık göbeğine bir tane. Buradan sonra artık boşluklara 2 tane gelecek. 1
tepesine girdim buradan ve karşısındaki boşluğa. Bakın 2 tane yapmış oldum boşluğa. Şimdi sıradaki nereye denk geldi? Giremedim, bir saniye. Sıradaki nereye denk geldi? Bakın tam trabzana denk geldi. Yine sayılı bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani diğer tarafta ne yaptıysak bu tarafta da aynısını. Keselim şunları. Şimdi sırada boşluktayız. Son kez gösteriyorum artık. 1, yine karşıdaki boşluk. 2. Geldim sıradaki ilmeğe. Sıradaki ilmek nereye denk geldi? Bakın fıstık göbeğine. Mantık hep bu şekilde ilerleyecek artık. 2 tane, bir tane, 2 tane, bir tane, 2 tane, bir tane, 2 tane, bir tane diye sıra sonuna kadar geliyoruz. Yine sonuncusunda şuradaki boşluğun içine 2 tane değil 3 tane yaparaktan köşeyi de hallediyoruz. Bakın görüyorsunuz, son derece düzgün bir şekilde tabanımızı oluşturuyoruz. Sonrasında sıra nereye gelecek? Şu yan tarafları birleştirmeye gelecek. Burayı da çok kolay bir şekilde yine sık iğne ile birleştireceğiz. Ben hemen taban birleşimini yapıyorum, geliyorum. Evet, şimdi köşeye kadar geldik. Şu köşedeki noktaya hani şu rahatlığı vermek için 2 kere battım. 2 tane normal boşluk için battım. 2 tane de kenar döngüsü için battım. Şimdi burada artık ilk yapmış olduğum gerçek, bakın sık iğnenin üzerine bir ilmek kaydırıyorum. Taban hattını burada tamamlıyorum ve artık yan tarafları birleştirmeye geçiyorum. Burada hemen zincire denk gelecek şekilde, bakın zincire görüyorsunuz 2 tane birleştirdim. Karşılıklı buradaki zincire 3 battım. Şimdi bir de böyle deneyelim. Buradaki sık iğne ile buradaki sık iğneye 1 battım. 1, 2, 3 battım. Sık iğnelere 1 battım. Devam ediyorum. 1, 2, 3 tane zincir boşluğuna bir tane, bakın sık iğneyi bu yan taraftaki diğer sık iğne sırasıyla. Şimdi geldim zincir boşluğuna. 1, 2 ve 3 dedim. Geldim sık iğne ile sık iğne. Evet, gayet düzgün gidiyor bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bu şekilde tüm kenarları birleştireceğim. Bakın burası dahil olmak üzere. Aynı şekilde buradan burayı, buradan burayı, buradan burayı hepsini teker teker birleştireceğim. Başlarken burada ne yapacağım? Yeniden şöyle sıfırdan göz tutacağım. Şöyle başlayacağım bu şekilde. Evet, şimdi artık çantamızı birlikte finalini yapacağız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi çantanın içinde olduğu için dikerken zaten çok zor gözüküyor. O yüzden ne yaptım burada? Bakın dikkat ettiyseniz içine makine dikişi yöntemiyle görüyorsunuz elimde diktim. Son derece düzgün ve muntazam bu dikişi siz de şimdi göstereceğim yöntemle yapabilirsiniz. Saplarını yanlışlıkla aslında bir tanesinin dikimini göstermiştim ama yanlış videoyu silerken onu da silmişim, kusura bakmayın. Hemen tarif edeceğim onu da nasıl diktiğimi. Bakın şu şekilde orta kısımda görüyorsunuz 3 tane boşluk bıraktım. Kenarlarından hafif birazcık daha şöyle bir 2 sıra daha 2 ilmek daha bıraktıktan sonra
sapı şu şekilde yatayda yerleştirdim. Dikkat ettiyseniz ben bu kısımlarını yassılaştırdım. Yani normalde bunlar biliyorsunuz açık oluyor. Ama ben o görüntüyü sevmediğim için bu şekilde dikmeyi tercih ettim. Normal en üst sıradan başladım. Bakın yorgan diker gibi iniyorum aşağıya. Sonra tekrar geri geliyorum. Ve bu makine dikişi görüntüsünü veriyorum. Şimdi yine onu nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın görüyorsunuz yine deri ipimle dikmiştim şu sap ve çıt çıt kısımlarını ama deri ipim bittiği için bakın görüyorsunuz bunu naylon iple diktim. Yani hemen ipimi de göstereyim size. O da bitmek üzere. Yenisini alacağım. Bu tülbent kenarlarını yaptıkları naylon ipler var biliyorsunuz. İpim ondan. Bakın bununla da derilerinizi gayet güzel dikebilirsiniz. Hem sağlam oluyor hem de çok düzgün bir dikiş yapmış oluyoruz bu yöntemle. Yan tarafına kelebek değimi de diktim. Bakın tam 5 tane motifimiz vardı kenarda. Ortasına gelecek şekilde diktim. Diğerini dikmedim. Bunu şimdi birlikte dikeceğiz. Şimdi gelelim çantamızın asıl detayına. Biliyorsunuz bu çantanın ağız kısmında şöyle bir deri detayımız var. Bakın ben bir tarafını yaptım. Normalde diğer tarafını da aynı şekilde yapacaktım. Aynı şekilde yapacak olduğum için de size de nasıl olsa o kısmını dikerken gösteririm demiştim. Ama ben tüm izleyenler iki tarafında nasıl durduğunu görsün diye çantanın bir tarafını yaptım. Bir tarafını bu şekilde yapmadan bırakmayı düşünüyorum ki herkes kendi kararını kendisi verebilsin. İki türlü de görebilsin diye bu şekilde bakın. Bir tarafını böyle, bir tarafını bu şekilde. Peki bu deriyi nasıl yaptım? Biliyorsunuz 70 santimlik dikmeli bir saptı bu. Onun iki tarafını normal bir şekilde bakın kestim. Şöyle ki neden böyle kestim? Hani ileride bu parçalarımı sonrasında mesela ağız kapama olarak kullanabilirim. Ne yaparım? Bu kısmı çantanın yan kenarına dikerim. Bunu da çantanın yan kenarına dikerim. Şuraya hemen bir şöyle kanca geçiririm. Bakın şu şekilde dikerim. Buraya da aynı şekilde karşısının D'sini takarım. Ve böylelikle bakın çok güzel bir ağız kapama yapabilirim. Bu parçayı bu şekilde değerlendirebilirim diye düşündüm. Çantamızın kenarı zaten bakın çok güzel bir deri, preslenmiş ve tamamen yapıştırılmış olduğu için kesinlikle ayrılma yapmıyor. Sadece şu içteki şu incecik bir beyaz çizgi var ya, onu kapatmak için de normal herhangi bir keçeli kalemle bakın o kısmını şöyle kahverengiyle geçtim. Zaten hiçbir şekilde artık belli olmuyor. Dediğim gibi ben bir tarafını diktim. Diğer tarafını bıraktım. Ama size nasıl diktiğimi göstermek için şu elimde kalan parçalardan bir tanesinde basitçe nasıl dikildiğini göstereceğim. Dikmeli sap, bakın bu sapı kullanmamızın avantajı ne? Zaten hali hazırda kenarında bir dikiş var, görüyorsunuz. O yüzden biz de bu dikişin deliklerini kullanacağız. Bakın burada görüyorsunuz. Full makine dikişi. Ben bunu makinede dikmedim, elimde diktim. Çünkü hazır neyi kullandım? Derinin deliklerini kullandım. Siz de bu şekilde dikebilirsiniz. Yine bunu da nasıl diktiğimi şimdi göstereceğim sizlere. Evet. Gerçekten eniyle, boyuyla, formuyla harika bir çanta oldu. Onu söyleyebilirim. Renk tamamen tercihe kalmış. Ben kahverengiyi tercih ettim ama siz bu çantaya bence hasır rengi de muazzam olur. Siyah rengi muazzam olur. Yine söylediğim gibi her türden ipi kullanmakta da özgürsünüz. Yani kendinizi sınırlandırmayın ip konusunda. Hani hep geliyor bana işte Milano Raffia kullandınız. Başka ip kullanabilir misiniz? Evet, istediğiniz her ipi kullanabilirsiniz bu çantada. Şimdi dilerseniz D'mizi dikerek başlayalım. D'yi dikerken yine aynı bakın makine dikişi yöntemini kullanacağım. Bu deriyi nasıl diktiğimi göreceksiniz ve bu deriyi ben nasıl dikiyorsam siz de bütün parçalarınızı aynı şekilde dikeceksiniz. Yöntem aynı. Şimdi kelebek D'mi şöyle açalım. Ben astarsız tercih ettim bu çantayı. Siz astarlı da yapabilirsiniz. Ben içine deri cep koydum. Siz kendiniz örgü cep yapabilirsiniz. Ya da astarlı yapıyorsanız zaten astarın cebi de olacaktır. Onu da kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde bu kelebeği burada yerleştireceğiz. Yine görüyorsunuz deliklerimiz zaten mevcut. O deliklerden dikeceğiz. Şimdi dediğim gibi şöyle bir
naylon ipim var. Bu ipi kullanacağım şimdi. Şu şekilde ucu küt, ince etamin iğnesi kullanıyorum. Bakın ince ama ucu küt olanları tercih ediyorum. Sivri olanla yaparsanız zorlanırsınız sürekli, çünkü delik açar. Bununla yolu bulmak daha kolay diyebilirim. Şimdi uç kısmını şöyle bir düğümlüyorum. Sonrasında şimdi dikecek olduğum kısım burası ya. Buradan bakın bir tane şöyle örnekten bunu bir geçiriyorum. Ve sonrasında şimdi ipim tek kat olduğu için ipimin şöyle burgusunu açtırıyorum. Ve şöyle bir içindeki bir kanattan bakın bu şekilde geçiriyorum. Ve böylelikle bunu buraya sabitlemiş oldum. Herhangi bir şekilde çıkma yapmasın diye. Şimdi şurayı da keselim. Şimdi artık alıyorum elime. Tam tutayım bakayım. Şöyle alttan ilk delikten çıkıyorum. Şimdi sıradakinden giriyorum. Altında da aynı şekilde bakın ikinci delikten çıkıyorum. Bakın görüyorsunuz. Birinciyi atladım, ikinciden çıktım. Burada üçüncüden girdim. Buradaki üçüncüden çıktım. Devam ediyorum. Bakın dördüncü delikten girdim. Ne yapıyorum? Karşıda da dördüncü delikten çıkıyorum. İğnemiz işte dediğim gibi küt başlı olduğu için çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Evet. Pardon. İpimiz altta. Evet, yanındakinden girdim. Buradaki yanındakinden çıktım. Yanındaki, buradaki yanındaki. Şimdi bakın ilk etapta ne oluyor? Aralarda birer tane boşluk kalıyor. Şimdi o boşlukları dönüşte tamamlıyoruz. Tabii ki de sizin bu şekilde yoksa normal herhangi bir şu D'yi de doğrudan buraya kendi ipiyle, çantayı ördüğünüz iple ne yapabilirsiniz? Dikebilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Aksesuar kullanmak bir opsiyondur. Zorunluluk değildir. Siz hepsinin alternatifini örerek, örgüyle yapabilirsiniz. Hani vazgeçmeyin. Aksesuarlı çanta yapıldığını gördüğünüzde benim aksesuarım yok deyip vazgeçmeyin. Hepsini siz örgüyle dönüştürebilirsiniz isterseniz. Bakın ne kadar kolay bir şekilde dikebiliyoruz bu yöntemle. İpimiz iki kattı. Malum bir tanesini arada kalmış. Şimdi onu çıkartmam lazım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi geri. Bakın artık çıktım ya, bitirdim delikleri. Şimdi geri dönüyorum ve
Bu sefer yaptığımın tam tersine devam ediyorum. Böylelikle boş kalan deliklerim ne olmuş oluyor? Bu görüntüyü verirken normalde deriyi dikenler çift iğne ile dikerler. Ama öyle büyük koca çantalar dikmiyoruz sonuçta. O yüzden ben ona gerek duymuyorum. Bu şekilde bir tur gidiyorum, bir tur geri geliyorum ve böylelikle zaten yine aynı makine görüntüsünü vermiş oluyorum. Tüm dikiş detaylarını, yani sapların dikimi, cebin dikimi hepsi aynı şekilde yapılık. Unutmayın. Bu şekilde bir sıra gidiyorsunuz. Aynı yorgan dikişi gibi. Sonrasında bir turda ne yapıyorsunuz? Geri geliyorsunuz. Batmadığınız her yere bu şekilde battığınızda böylelikle bu makine dikişi görüntüsü oluşmuş oluyor. Bakın hiç kesmiyorum. Çünkü yeni başlayanlar, çok fazla dikişle arası olmayanlar da rahatlıkla yapabilsin diye. Evet. Ve bakın bitti. Görüyorsunuz ne kadar düzgün bir şekilde ne yaptık? Diktik. Şimdi şöyle şurada aradan çıkıyorum ben. Ve burada örgüye bu ipi sabitliyorum. Bakın şöyle arasından geçiyorum. Bir nevi düğümle sabitliyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Ve sonrasında bunu şöyle ilmeklerimin arasından, sık iğnelerin arasından biraz yürütüyorum ki kaygan bir ip olduğu için hemen çözülme yapmasın. Bakın biraz daha gidelim. Evet, bu kadar yeterli. Bu da tamam. Artık ne oldu? Çok güzel. Bir tek buraya ne takacağız? Şimdi çapraz ayarlanabilir sapımızı takacağız. Şimdi geleyim size. Şunu nasıl diktim hemen onu göstereceğim. Şimdi burada artık iğne yöntemimizi değiştiriyoruz. Çünkü ince bir iğneye ihtiyacım var. İnce bir iğneyle, çünkü şu deliklerden geçebilmem lazım. Bakın tam şuradaki görüyorsunuz. Dikiş deliklerini kullanacağız burada rahatlıkla geçebilmek için. Bunu normal neyle diktim biliyor musunuz? Normal ince bir makara ipliğiyle diktim. Bakın şimdi bir tane örnek olarak size göstereceğim. Siz isterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. İsterseniz çantanın orijinal havasını verebilmek adına ise kullanabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle tek taraflı, bakın ben sadece cebi koyduğum bölümü tercih ettim. Dilerseniz tek taraflı, dilerseniz çift taraflı kullanabilirsiniz. O yüzden hani ben bu şekilde de sevdim. Hani çantayı ister böyle tuttuğunuzda böyle görünecek, böyle tuttuğunuzda ise bambaşka bir çanta gibi duracak. Bu çantanın güzel tarafı, bakın katlanınca şöyle şu katlanan yerleri içe koyduğumuzda çok değişik bir formda duruyor. Ama dilerseniz şu şekilde açtığınızda daha kocaman, daha büyük, yine bambaşka bir formda duruyor. Yani aslında bir çantada birçok farklı kullanım şekli oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde çanta yaptığımız zaman. Evet. Şimdi şöyle bakın ortadan göstereyim ben bunu. Nasıl yaptığımızı. Şöyle küçük bir kısmında göstereceğim. Çok fazla şey yapmayalım. Video uzamasın. Normal
Burada çift kat tercih ediyorum. İpim zaten yeterince ince. O yüzden çift katlı bir şekilde gideceğim. Yine öncelikle iğnemi ne yapıyorum? Bakın şu sık iğne sırasından diktiğim için şöyle ipimin iki katının arasından geçirip bir şu şekilde ipimi sabitliyorum. Dilerseniz biraz daha şöyle yaklaşalım. Sonrasında şu kısmı geçelim. Şuradan başlayayım. Bakın deliklerimiz var demiştik ya. Şimdi ilk delikten başlıyorum şöyle. Bu arada şunu da tavsiye ediyorum. Önce kesmeyin. Önce yerleştirin. Bir yandan ki yapmaya başlayın. Sonrasında kesin kesme işleminizi. Çünkü ister istemez hesabınızdan altında esnek bir örgü olacağı için böyle şey olayı olmasın. Az geldi, fazla geldi olayı olmasın. Hani fazla gelse kesersiniz ama az gelirse sıkıntı olur. Bakın hemen başlıyorum. Bir sonraki delikten giriyorum. Altta da bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Çeviriyorum. Bakın. Bir sonraki sık iğneden girdim. Bir sonraki delikten hemen bakın altta delikleri görüyorum ya. Dikişin olduğu yer. Bakın çıkıyorum. Bakın yine aynı mantık. Yorgan dikişi gibi. Eğer siz bu derideki iple aynı rengi bulabilirsiniz. Yani derideki dikişle aynı rengi bulabilirseniz bu şekilde tek sırada dikebilirsiniz. Yani ikinci kez 2 tur dönmenize gerek yok. Ama benim ipimin rengi farklı olduğu için ne yapıyorum? Bir tur geriye tekrardan dönüyorum ki o makine dikişi görüntüsünü yine burada da verebileyim diye. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Tam dikişin üzerinden gidiyoruz. Şimdi diyelim ki artık bitirdim ve geri dönüyorum. Ne yapıyorum? Bakın tekrardan bitirdiğimi farz edelim. Geri geliyorum. Yine aynı delikten bakın şuradaki delikleri bu sefer geri gelerek boşlukları ne yapıyorum? Tamamlıyorum. Giderken batmadığım yerleri, yani aslında her yere batıyoruz da boş bıraktığım yerleri dönüşte tamamlıyorum. Bakın şimdi göstereceğim size. Görüyorsunuz. Aynı makine dikişini vermiş olduk. Son derece güzel, muntazam ve profesyonel bir görüntü elde edeceksiniz. Eğer siz de benimle bu şekilde bu yöntemle dikişinizi yaparsanız. Ama dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ben bu tarafa ne yapmayacağım? Dikiş yapmayacağım. O yüzden ben bunu burada şimdi söküyorum. Bu size tamamen göstermek içindi nasıl dikildiğini. Evet. Şimdi ayarlanabilir sapımızı alalım. Ayarlanabilir sapımızı da takalım. Şimdi burada size küçük bir detay göstereceğim. Hemen o aparatımı alıp geliyorum. Şimdi bakın şu şekilde stopperlarımız var. Bu sapı eğer benimle aldığım aynı yerden Feye Çanta Aksesuar'dan alırsanız bunu da istemeyi unutmayın kendilerinden. Şimdi göstereceğim size. Şimdi boylarımız biliyorsunuz standart değil. Yani hepimizin boyu farklı. Şimdi bu çantanın boyu 135 santim. Bu sapın boyu. Bu haylice büyük bir sap. Sizlere boyunuza göre ayarlama fırsatı veriyor. Biliyorsunuz çok fazla ne var burada? Uzun böyle bakın bu çok uzun bir parça boşta kalıyor ya. Ben bu boşluğu almak için şimdi elimde bu şekilde vidalı bir aparatımız var. Gerçekten dediğim gibi çok kullanışlı.
Şimdi şuradan bir delik deliyorum. Ayarladım ben yerini. Şuradaki delikten geçireceğim. Bakın şu deliği kullanmak için. Şöyle biraz genişletelim. Hatta şöyle daha kalın iğnemle gireyim. Şimdi bu vidayı buradan geçiriyoruz. Evet, geçirdim. Şimdi artık bir de buradaki deliğimizden geçiriyoruz. Evet, bakın buradan tutup vidayla sıkıştırdığımız zaman oluyormuş. Ben yanlış taktik izlemişim. Ben şuradan şöyle elimle döndürerek sıkıştırmaya çalışıyordum. Ama bu şekilde vida kısmından sıkıştırdığımızda vidası yeterli geldi. Görüyorsunuz, böylelikle artık bu sapınız böyle oynayıp durmayacak. Tabi dilerseniz bundan bir tane daha kullanıp başka bir yerinden tekrardan stoplarsınız. Hani 2 tane olur. Dilerseniz bir tane uçtan yaparsınız. Hani böyle farklı noktalarından, farklı yerlerinden de tutturulabilir. Bence bu boy yeterliydi. O yüzden dediğim gibi ben buradan seçtim. Yani delik olarak son deliği kullandım. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel bir çanta oldu ki. Duruşu, görüntüsü, kalitesi, şöyle tabanının güzelliği, her şeyle, boyuyla, posuyla harika bir çanta yaptık sizlerle. Görüyorsunuz çantamızın iç detaylarını. Yine derilerle muhteşem bir hava kattık. Dediğimiz gibi çantanın orijinaline yakışır bir çanta yaptık diye düşünüyorum. Unutmayın, tekrar söylüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz cebi, bakın deri çıt çıtı taktıktan 2 örnek altına da bunu taktım. Mesafe olarak da yani şöyle çantamızın 5 parmak altına denk gelmiş oluyor. Ben Milano rafya olduğu için yine söylüyorum, ütüleme yapmadım. Ama siz başka bir ip kullanıyorsanız çantanızı mutlaka ütülemelisiniz. Bunu unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bana yorumlarınızla, beğenilerinize destek olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz etkileşimler çok önemli. Videolarımızın önlere çıkması, daha fazla insanla buluşabilmesi için diyorum. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.